İnsan evrimi durdu mu? En azından çoğu insan artık böyle düşünüyor. Çünkü biz doğaya karşı savaşmayı kazandığımızı sanıyoruz. Bir zamanlar bizi kolayca avlayabilen yırtıcılar artık tehdit değil. Ölümcül salgın hastalıklar büyük ölçüde kontrol altında. Açlık tarihin büyük bölümünde insanlığın kaderiydi. Ama bugün küresel ölçekte üretim hiç olmadığı kadar yüksek. Yani eğer doğa artık bizi elemiyorsa, zayıf olanlar da en az güçlü olanlar kadar hayatta kalabiliyorsa, tıp ve teknoloji genetik dezavantajları bile ortadan kaldırabiliyorsa, doğal seçilim gerçekten hala çalışıyor olabilir mi? Yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıkan Homo sapiens milyonlarca yıl boyunca acımasız bir seçilim baskısı altında evrimleşti. Ama özellikle Neolitik devrim sonrası bu baskı bayağı değişti. Bugün antibiyotikler ve aşılar sayesinde veba gibi hastalıklar artık insan popülasyonlarını eskisi gibi kırıp geçirmiyor. Steve Jones ve David Attenborough gibi bazı bilim insanları modern tıbbın ve yaşam standartlarının gelişmesiyle hayatta kalma oranlarının zirveye ulaştığını, doğal seçiminin yani natural selection büyük ölçüde zayıfladığını ve insan evriminin durduğunu veya yavaşladığını savunmuştu. Sözün özü, klasik anlamda en uyumlu olanın hayatta kalması kuralı modern dünyada eskisi kadar net işlemiyor diye düşündük. Ama günümüzde çoğu evrimsel biyolog insan evriminin durmadığını, sadece şekil değiştirdiğini düşünüyor. Modern genetik çalışmalar da bunu açıkça destekliyor. İnsan evrimi hala devam ediyor. Üstelik özellikle son 10 ila 20 bin yıl içinde yani tarım ve yerleşik yaşamın başlamasından sonra bu özellikler bayağı hızlanmış görünüyor. Buna yakın zamanlı evrim deniyor. Peki bunu nereden biliyoruz? Örneğin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok popülasyonda görülen laktaz kalıcılığı. Yani yetişkin bireylerin sütü sindirebilme yeteneği. Bu özellik hayvancılıkla birlikte oldukça kısa bir sürede yayılmış bir genetik adaptasyon. Benzer şekilde Tibetliler, Ant dağlarında yaşayan topluluklar ve Etiyopya'daki bazı gruplar düşük oksijen seviyelerine karşı genetik olarak uyum sağlamış durumda. Bu da yüksek irtifaya adaptasyonun düşündüğümüzden çok daha hızlı gerçekleşebildiğini gösteriyor. Bir başka ilginç örnek, mavi göz rengi. Genetik veriler bu özelliğin yaklaşık 6.000 ila 10.000 yıl önce muhtemelen Karadeniz çevresinde yaşamış tek bir bireyde ortaya çıkan bir mutasyonla OCA2 genini etkileyen HERC2 mutasyonu ile başladığını gösteriyor. Aynı şekilde sıtma gibi ölümcül hastalıklara karşı koruma sağlayan bazı genetik varyasyonlar da kısa süre içinde geniş popülasyonlara yayılmış durumda. İşte bugün bu videoda modern insan hala evrim geçiriyor mu? Yoksa biz onun artık nasıl işlediğini mi anlayamıyoruz? Sorularının peşine düşüyoruz. Evrimsel yolculuğumuzda büyük bir dönüm noktasına ulaşmış olabiliriz. Çünkü artık evrimimizi belirleyen şey yalnızca doğa değil. Kültürümüz de en az onun kadar etkili. Teknoloji, tıp ve işbirliği yeteneğimiz sayesinde geçmişte bizi zorlayan pek çok biyolojik problemi çok daha hızlı çözebiliyoruz. Isınmak için hayvan postları giymeye ihtiyaç duymuyoruz. Görme kusurları için genetik bir değişimi beklemiyoruz. Yani kültürel çözümler genetik adaptasyonun yerini kısmen dolduruyor. Bazı bilim insanlarına göre bu insan evriminin yön değiştirdiği anlamına geliyor. Artık sadece genlerimiz değil, öğrendiğimiz bilgiler, geliştirdiğimiz teknolojiler ve kurduğumuz sistemler de hayatta kalma şansımızı belirliyor. Yine de bu biyolojik evrimin durduğu anlamına gelmiyor. Evrim hala işliyor. Özellikle beslenme gibi temel alanlarda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yaklaşık 10-11 bin yıl önce tarıma geçişle birlikte insan vücudu da değişmeye başladı. Üçüncü azı dişleri yani 20 yaş dişleri. Modern insanın evrimsel hikayesinde ilginç bir örnek. Geçmişte atalarımızın çeneleri daha büyüktü. Daha sert, işlenmemiş besinler tüketiyorlardı. Bu yüzden 32 dişin tamamı yani 20 yaş dişleri de işlevseldi. Ama bugün durum değişti. Daha yumuşak ve işlenmiş gıdalarla beslenmemiz çene yapımızın zamanla küçülmesine yol açtı.
Sonuç olarak birçok insanda 20 yaş dişleri için yeterli alan oluşmuyor. Bu yüzden bu dişler ya gömülü kalıyor, ya çok zor çıkıyor, ya da bazı bireylerde hiç gelişmiyor. Bugün dünya genelinde insanların yaklaşık %20 ila 25'inde 20 yaş dişleri hiç gelişmiyor. Germi bile oluşmuyor. Hatta bazı popülasyonlarda bu oran %30'ların, hatta %40'ların üzerine kadar çıkabiliyor. Nitekim günümüzde pek çok insan 20 yaş dişleri olmadan, yani 32 diş yerine 28 dişle yaşamını sürdürebiliyor. Örnek vermek gerekirse İsrail'de %6, Hindistan'da %11, İngiltere'de %13, Türkiye'de %17, Almanya'da %21, Japonya'da %26, Kore'de %41 oranında insanlarda 20 yaş dişlerinin hiç gelişmediği görülüyor. Bu verilere dair 2016 tarihli akademik çalışma linki aşağıda açıklamalar bölümünde. Benzer şekilde ikinci küçük azı dişleri, yani premolarlar ve üst yan kesici dişlerde, yani şu öndeki dişlerimizde doğuştan eksiklikler sıkça görülebiliyor. Toplumun yaklaşık %6 ila %9'u oranında. Üstelik genetik çalışmalar bazı popülasyonlarda 20 yaş dişlerinin hiç oluşmamasına yol açan varyasyonların giderek daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. 35 yıllık bir hekim olarak da benim gözlemim bu yönde. Bu yüzden 20 yaş dişleri tam anlamıyla işlevsiz olmasa da insan evriminde işlevi azalan ve değişen yapılar için çok güzel bir örnek olarak kabul ediliyor. İnsan çenesi ve diş yapısı evrimsel süreçte hala şekillenmeye devam ediyor olabilir. Evrim bazen yeni bir şey eklemiyor, bazen de gerekli olmayanı yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Nişasta ağırlıklı beslenen toplumlarda nişastayı parçalamaya yardımcı olan amilaz enzimi ile ilişkili AMY1 geninin kopya sayısının arttığı görülüyor. Bu durum yüksek karbonhidratlı beslenmenin enerjiye dönüştürülmesinde ciddi bir avantaj sağlamış olabilir. Bugün Afrika, Asya ve Amerika'daki tarım kökenli topluluklarda bu genin kopya sayısı oldukça yüksekken, mesela Tanzanya'daki Datuga gibi bazı avcı toplayıcı topluluklarda daha düşük seviyelerde bulunuyor. Yani basit bir gerçek var. Beslenme biçimi değiştikçe insan vücudu da buna uyum sağlıyor. Ve bu uyum nesiller boyunca genetik düzeyde iz bırakabiliyor. Daha çarpıcı bir örnek laktoz toleransı. İnsanlar bebekken sütü sindirebilir ama çoğu insan büyüdüğünde bu yeteneği kaybeder. Buna rağmen bazı toplumlarda yetişkinler süt içebiliyor. Neden? Sebep genetik mutasyonlar. Süt ve süt ürünlerinin yoğun tüketildiği topluluklarda laktaz enziminin yetişkinlikte de aktif kalmasını sağlayan mutasyonlar ortaya çıktı. Bu mutasyonlar birbirinden bağımsız şekilde farklı bölgelerde gelişti ve özellikle hayvancılıkla uğraşan toplumlarda büyük avantaj sağladı. Bugün İrlanda'dan Hindistan'a kadar uzanan insan topluluklarında görülüyor ve en yüksek sıklıkta Kuzey Avrupa'da bulunuyor. İlginç olan şey de şu, bu değişim sandığımız kadar eski değil. Bu mutasyonun yaklaşık 7500 yıl önce tek bir bireyde ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak 2011 yılında bilim insanları 5500 yıl önce yaşamış Ötzi lakaplı buz adamdan elde edilen DNA'yı analiz ettiğinde gördüler ki Ötzi'de laktoz toleransı mutasyonu yoktu. Ötzi'yi ele alan bir video yapmıştım. İzlemenizi tavsiye ederim. Araştırmacılar 5000 yıldan daha eski Avrupalı çiftçilerin DNA'sını inceledi. Hiçbirinde laktaz mutasyonu yoktu. Ama bugün aynı bölgede yaşayan yüz milyonlarca insanda gen havuzunun %75'inden fazlasında bu mutasyon mevcuttur. Yani çok kısa bir evrimsel süreçte yeni bir özellik yayıldı ve hızla bütün Avrupa'da yaygın, baskın hale geldi. Ama bu durum doğal seçilimin beklenen sonucu. Yani yeni bir mutasyon önce yavaş yayılıyor, ardından yaygınlaşmaya başladığında hızla artıyor ve sonunda baskın hale geliyor. Çünkü bir özellik hayatta kalma ve üreme açısından ciddi bir avantaj sağlıyorsa kısa sürede yaygın hale gelebilir. İnsan evriminin en ilginç yönlerinden biri şu. Bugün normal kabul ettiğimiz birçok fiziksel özelliğin aslında insan anatomisi için oldukça yeni olması. Örneğin Doğu Asyalılarda yaygın olan kalın ve düz saç yapısı.
son 30 bin yıl içinde ortaya çıktı. Bunun nedeni EDAR adlı bir gendeki mutasyon. Aynı gen saç, diş ve cilt gelişimini de etkiliyor. Yani tek bir genetik değişim birden fazla fiziksel özelliği şekillendirebiliyor. Benzer şekilde insanlardaki deri, saç ve göz rengi de düşündüğümüz kadar eski değil. İlk insanlar büyük ihtimalle koyu tenli, koyu saçlı ve koyu gözlüydü. Açık ten, mavi göz veya sarı saç gibi özellikler farklı bölgelerde bağımsız olarak ortaya çıkan mutasyonların sonucu. Üstelik bu değişimler evrimsel ölçekte çok hızlı gerçekleşti. Biraz önce mavi gözler yaklaşık 6 ila 10 bin yıl önce ortaya çıktı demiştim. Açık ten rengi ise bazı bölgelerde daha da geç yaygınlaştı. Yani bugün insanları birbirinden ayıran en belirgin fiziksel farklar bile aslında oldukça yeni. Ama evrim sadece dış görünüşte sınırlı değil. Daha az fark edilen özelliklerde de bazı değişimler devam ediyor. Mesela kulak kilit tipi. Evet, yanlış duymadınız. Bazı insanlarda yapışkan, bazılarında ise kuru ve pul pul dökülen bir yapı farkı var. Bu fark ABCC11 adlı bir gendeki mutasyondan kaynaklanıyor ve sadece 20 ila 30 bin yıl önce ortaya çıktı. İlginç olan şey şu, bu gen aynı zamanda ter kokusunu da etkiliyor. Yani genetik değişimler bazen sandığımızdan çok daha günlük ve sıradan özellikleri bile etkileyebiliyor. Daha kritik örneklerde ise evrim doğrudan hayatta kalmayı etkiliyor. Örneğin Afrika'da yaygın olan bazı genetik varyasyonlar insanları sıtmaya karşı koruyor. DARC genindeki bir mutasyon sıtma parazitinin hücrelere girişini zorlaştırıyor. Benzer şekilde orak hücre geni de sıtmaya karşı kısmi koruma sağlıyor. Bu yüzden sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde bu genler daha sık görülüyor. Ama burada önemli bir detay var. Bu tür genetik avantajlar bazen bir bedelle geliyor. Örneğin bazı koruyucu mutasyonlar başka hastalıklara karşı yatkınlığı arttırabiliyor. Yani evrim her zaman mükemmel çözümler üretmiyor. Sadece en çok işe yarayanı seçiyor. Ve en önemli nokta şu. Artık sadece doğa değil, kültür de evrimi şekillendiriyor. Geçmişte ölümcül olabilecek birçok durum bugün tıpla çözülebiliyor. Örneğin zor doğumlar. Eskiden bu durum hem anne hem de bebek için ölümcül olabiliyordu. Bugün ise sezaryen sayesinde bu risk büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu da bazı genetik özelliklerin elenmeden varlığını sürdürmesine izin veriyor. Aynı şekilde salgın hastalıklar, beslenme koşulları ve yaşam standartları da artık büyük ölçüde kültürel sistemler tarafından belirleniyor. Bu yüzden bazı bilim insanları şunu söylüyor. Artık hayatımızı genlerimizden çok içinde yaşadığımız toplum belirliyor. Başka bir deyişle evrim sadece DNA'da değil, okullarda, şehirlerde, teknolojide ve kurduğumuz sistemlerde de gerçekleşiyor. Hatta bazı araştırmacılar daha da ileri gidiyor. Eğer teknoloji bizi doğal seçilimden giderek daha fazla korursa evrimin geleceği tamamen değişebilir diyor. Bu durum bir paradoks yaratıyor olabilir. Çünkü hayatı kolaylaştıran sistemler kurdukça aynı sistemlere daha bağımlı hale geliyoruz. Yani biyolojik zayıflıkları teknolojiyle telafi ederken uzun vadede bu teknolojilere muhtaç bir tür haline gelebiliriz. Bu fikir hala tartışmalı ama kesin olan şey şu, evrim artık doğa, genler ve kültürün birlikte yazdığı bir hikayeye dönüştü. Evrimi genelde basit bir fikirle açıklarız. İyi genler kazanır, kötü genler elenir. Ama gerçek bundan çok daha karmaşık. Çünkü evrimde sadece fayda değil, zamanlama ve şans da belirleyicidir. Bunu en iyi gösteren örneklerden biri sıtma ve kan genleri. Binlerce yıl önce oksijen taşıyan hemoglobin geninde bir mutasyon ortaya çıktı. Bu mutasyonun iki kopyasını birden taşıyan kişilerde orak hücre anemisi gelişiyordu. Yani aslında ciddi bir hastalık. Ancak aynı mutasyonun tek kopyası sıtmaya karşı koruma sağlıyordu. Yani zararlı görünen bir gen belirli ortamlarda hayatta kalma avantajına dönüşüyordu. Daha da ilginç olan şey şu. Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan başka bir mutasyon hemoglobin E. Sıtmaya karşı benzer bir koruma sağlıyor ama çok daha az yan etkiye sahip. İlk bakışta daha iyi bir çözüm gibi görünüyor. Peki o zaman neden Afrika'da yaygın olan mutasyon bu değil? Cevap basit. Çünkü orada ortaya çıkmadı. Evrim her zaman en iyi çözümü seçmez. Mevcut olanı kullanır.
Bir mutasyonun yayılıp yayılmaması sadece ne kadar iyi olduğuna bağlı değildir. Ne zaman ortaya çıktığı da kritik bir öneme sahiptir. Eğer bir popülasyonda zaten kısmi koruma sağlayan bir gen varsa daha iyi bir alternatifin yayılması çok daha zor hale gelebilir. Yani evrim mükemmeli değil, erişebilir olanı seçer. Bu süreçte bir diğer önemli faktör de nüfus büyüklüğüdür. İnsan nüfusu arttıkça genetik çeşitlilik de artar. Daha fazla insan, daha fazla mutasyon demektir. Bu da evrimin deneme sayısını arttırır. Yani mutasyonlara çok daha fazla zar atma imkanı verir. Bazı mutasyonlar kaybolur, bazıları ise doğru zamanda, doğru yerde ortaya çıktığı için hızla yayılır. İnsanlar Afrika'dan çıkıp dünyanın farklı bölgelerine yayıldıkça her yeni çevre yeni bir seçilim baskısı yarattı. Büyük ve artan nüfus sayesinde bu yeni koşullara uyum sağlayan genetik değişimler daha hızlı ortaya çıkabildi ve kalıcı hale geldi. Sonuç şu: evrim planlı ve kusursuz bir süreç değil. Şans, zamanlama ve çevre koşullarının birlikte şekillendirdiği bir süreç. Ve bu yüzden bugün sahip olduğumuz özellikler her zaman en iyisi değil. Çoğu zaman sadece varlığını sürdürmeyi başaranı. Modern tıp, hijyen ve aşılar yaşam süresini uzattı. Ama evrim sadece hayatta kalmakla ilgili değil. Aynı zamanda kimin daha fazla çocuk sahibi olduğu ile de ilgili. Ve bu noktada seçilim hala devrede. Örneğin Sahra altı Afrika'da FLT1 adlı bir gen varyantını taşıyan kadınlar sıtma sezonunda hamileyken biraz daha fazla yüksek doğum başarısına sahip. Çünkü bu gen plasentayı sıtma parazitine karşı kısmen koruyor. Yani çevre koşulları hala hangi genlerin avantajlı olduğunu belirliyor. Benzer şekilde modern toplumlarda bile bazı fiziksel özelliklerle doğurganlık arasında zayıf ama ölçülebilir ilişkiler bulunabiliyor. Bugün elimizde çok daha fazla güçlü araçlar var. Büyük genetik veri tabanları sayesinde yüz binlerce insanın genleri ve yaşam öyküsü birlikte analiz edilebiliyor. Bu da insanlığı adeta devasa bir canlı deney haline getiriyor. Yani aslında hepimiz doğanın sonuçlarını henüz görmediği ve sürekli devam eden bir sürecin parçasıyız. Peki, insan evriminin geleceği nasıl olacak? Son binlerce yılda farklı insan toplulukları farklı yönlerde evrimleşti. Ama ilginç bir şey oldu. Yeni genler ortaya çıksa da eskiler kaybolmadı. Yani hepimiz geçmişin genlerini hala taşımaya devam ediyoruz. Bugün ise insanlık tarihinin en hızlı genetik karışım dönemini yaşıyoruz. Artık insanlar hiç olmadığı kadar hareketli. Her yıl milyonlarca insan farklı ülkelere gidiyor, yerleşiyor ve yeni toplumlara karışıyor. Bu da genlerin sürekli olarak birbirine karışması anlamına geliyor. Geçmişte durum çok farklıydı. Toplumlar binlerce yıl boyunca birbirinden izole kalabiliyordu. Bu izolasyon sayesinde mavi göz gibi belirli özellikler ya da bazı hastalıklara karşı direnç gibi genetik farklılıklar ortaya çıkıyordu. Ama bugün bu sınırlar hızla ortadan kayboluyor. Bilim insanları bu sürece admixture yani genetik karışım diyor. Ve bu süreç insan evrimini düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde yeniden şekillendiriyor. Örneğin son birkaç yüzyılda Brezilya ve ABD gibi ülkeler Avrupa, Afrika ve yerli Amerikan genlerinin karıştığı devasa birer genetik mozaik haline geldi. Benzer bir durum bugün Türkiye için de geçerli. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında olan bu coğrafya artık Orta Asya'dan, Afganistan'dan ve Afrika'dan gelen göçlerle birlikte çok daha karmaşık bir genetik yapıya doğru evriliyor. Eskiden genlerin bir kıtadan diğerine geçmesi binlerce yıl alıyordu. Bugün ise sadece birkaç saatlik uçuş yeterli. Yani evrim artık sadece doğanın değil, aynı zamanda küreselleşmenin de yön verdiği bir süreç. Peki, bu gelecekte tek tip bir insan ortaya çıkacağı anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü insan özellikleri sandığımız kadar basit değil. Birçok özellik tek bir gene değil, birçok genin birlikte etkisine bağlı. Bu yüzden gelecek tek tip insanlar değil, çok daha çeşitli, beklenmedik kombinasyonlarla dolu olacak. Farklı ten renkleri, göz renkleri ve fiziksel özellikler bir araya gelecek. Yani insanlığın geleceği tek düzelik değil, muhtemelen daha da zengin bir çeşitlilik olacak. İnsan evriminin hala devam ettiğini gösteren en güçlü kanıtlardan biri aşırı çevre koşullarında yaşayan topluluklar. Örneğin Bolivya'nın yüksek yaylalarında yaşayan insanlar.
deniz seviyesine göre oksijenin yaklaşık %35 daha düşük olduğu 3200 metrenin üzerindeki bölgelerde binlerce yıldır yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu insan vücudu için oldukça zorlu bir ortam. Bu toplulukların bu koşullara genetik olarak uyum sağladığını uzun zamandır biliyoruz. Ama hikaye burada bitmiyor. Ant dağlarında sadece oksijen değil, başka bir tehlike daha var. Arsenik. Doğal olarak suya karışan bu zehirli madde kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok ciddi soruna yol açabiliyor. Buna rağmen bu bölgede yaşayan insanlar arseniki daha etkili şekilde parçalayabilen genetik varyantlar geliştirmiş durumda. Özellikle AS3MT adlı gen etrafında oluşan değişimler bu zehirli maddeyi vücuttan daha hızlı atmayı sağlıyor. Bolivya'da yaşayan Uru, Aymara ve Quechua halklarında doğal seçilim daha önce nadir olan bazı genleri öne çıkardı. Bu genler zamanla yaygınlaştı ve bu topluluklarda baskın hale geldi. Yani burada çok net bir şey görüyoruz. Doğal seçilim insanları yaşadıkları çevreye göre hala şekillendirmeye devam ediyor. Benzer bir durum yüksek irtifaya uyumda da karşımıza çıkıyor. Normalde yüksek rakımlara çıkan insanlar irtifa hastalığı yaşar. Çünkü düşük oksijen vücudun dengesini bozar. Ama Tibet gibi bölgelerde yaşayan topluluklar bu sorunu büyük ölçüde aşmış durumda. Binlerce yıl boyunca süren bu yaşam insan bedeninde ölçülebilir değişimler yol açtı. Araştırmalar gösteriyor ki burada yaşayan bazı bireyler oksijeni daha verimli kullanabiliyor. İlginç olan şey şu, bu avantaj her zaman daha fazla ile ilgili değil, daha verimli olmakla ilgili. Örneğin daha çok çocuk sahibi olan kadınlarda hemoglobin seviyesi ne çok daha yüksek ne de çok daha düşük. Ama oksijen taşıma verimliliği daha iyi. Ayrıca bu bireylerde akciğerlere giden kan akışı daha güçlü ve kalp yapısı daha verimli çalışacak şekilde uyum sağlamış. Bu özellikler düşük oksijenli ortamda bile vücudun maksimum performansla çalışmasını sağlıyor. Tabii ki burada sadece biyoloji yok. Kültürel faktörler de önemli. Örneğin daha erken yaşta çocuk sahibi olmak veya uzun süreli evlilikler doğurganlığı doğrudan etkileyebiliyor. Ama tüm bu faktörlere rağmen sonuç değişmiyor. Belirli fizyolojik avantajlara sahip bireyler daha fazla çocuk sahibi olabiliyor ve bu özellikler nesilden nesile aktarılıyor. Yani doğal seçilim günümüzde bile doğrudan gözlemlenebiliyor. Sonuç olarak insanlar sadece teknolojiyle hayatta kalmıyor. Aynı zamanda bedenleri de yaşadıkları ortama uyum sağlamaya devam ediyor. Evrim durmadı. Sadece gözümüzün önünde sessizce işlemeye devam ediyor. Programın başında dediğim gibi uzun süre boyunca bilim insanları insan evriminin son dönemlerinde büyük bir genetik değişim yaşanmadığını düşündü. Bunun nedeni ilk DNA çalışmalarında insan toplulukları arasında çok belirgin genetik farklar bulunmamasıydı. Bu da şu fikri güçlendirdi. İnsanlığın son hikayesi biyolojik değil, kültürel değişimlerle yazılıyor. Yani biz evrimleşmek yerine çevremizi değiştirmeyi öğrenmiştik. Ama son yıllarda yapılan genetik çalışmalar bu düşünceyi tamamen değiştirdi. Antik DNA ve modern genom analizleri sayesinde insan genlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini çok daha net görebiliyoruz. İnsanlar son birkaç bin yılda bile ciddi evrimsel değişimler geçirdi. Bunun nedeni açık. İnsanlar Afrika'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına yayıldıkça tamamen yeni koşullarla karşılaştı. Farklı besinler, yeni hastalıklar, hatta zehirli maddeler. Bu yeni ortamlar yeni seçilim baskıları yarattı ve insan genomu buna hızla uyum sağladı. Bugün anlıyoruz ki bu başarı sadece kültürel değil. Evet, tarım yaptık, şehirler kurduk, teknoloji geliştirdik ama aynı zamanda bedenimiz de bu değişimlere ayak uydurdu. Yani insanın dünyaya yayılma hikayesi sadece zekanın değil, aynı zamanda devam eden biyolojik evrimin de bir sonucu. Bitirmeden önce insan evriminin nasıl işlediğini anlamak için son kez DNA'ya bakalım. Önceki programlarda özellikle 5 milyon yıllık hikaye videomda daha detaylı açıklamıştım. Ancak kaba hatlarıyla hatırlayalım. İnsan genomu yaklaşık 3 milyar harften oluşur. Ama ilginç olan şey şu, hepimiz birbirimize inanılmaz derecede benziyoruz. Aramızdaki fark bu dev dizinin sadece çok küçük bir kısmında. Bu küçük farklar yani genetik varyasyonlar evrimin temel malzemesidir. Eskiden bilim insanları evrimi şöyle düşünüyordu. Faydalı bir mutasyon ortaya çıkar, hızla yayılır ve sonunda tüm popülasyonda baskın hale gelir.
Buna sert süpürme denir. Gerçekten de bunun örnekleri var. Az önce değindiğimiz sıtmaya direnç sağlayan bazı genler ya da yüksek irtifaya uyum sağlayan değişimler bu şekilde yayılmıştır. Bir başka örnek verelim. Yaklaşık 8500 yıl önce avcı toplayıcılıktan tarıma geçen ilk çiftçilerde önemli bir gen yayılmaya başladı. Bu gen bitkilerden hayati yağ asitleri üretmeyi sağlıyordu. Özellikle beyin için kritik olan bu malzemeler avcı toplayıcılık zamanında zaten etten kolayca alınabiliyordu. Ancak tarımla birlikte beslenme şekli değişince bu gen büyük bir avantaj sağladı. Başta nadirdi ama bugün Avrupalıların yaklaşık %60'ında bulunuyor. Yine yaklaşık 8000 yıl önce Avrasya'da yeni bir genetik değişim yayılmaya başladı. Bu değişim cildimizde melanin üretimini azalttı ve ten renginin açılmasına yol açtı. Daha açık ten özellikle az güneş alan bölgelerde D vitamin üretimini kolaylaştırarak büyük bir avantaj sağladı. Ama zamanla anlaşıldı ki bu tür net zaferler aslında oldukça nadir. İnsan evrimi çoğu zaman daha karmaşık işliyor. Göçler, halkların karışması ve rastlantısal süreçler genlerin yayılmasında en az doğal seçilim kadar etkili olabilir. Üstelik evrim her zaman iz bırakmaz. Bir gen avantajlı hale gelir, yayılır ama sonra koşullar değişir, popülasyonlar karışır ve o avantajın izi zamanla silinebilir. Bu yüzden uzun süre insan evriminin son dönemleri sessiz gibi görünmüştü. Ama yeni bir şey bu tabloyu değiştirdi. Ne? Antik DNA. Artık sadece yaşayan insanların genlerine değil, binlerce yıl önce yaşamış insanların DNA'sına da bakabiliyoruz. Ve bu sayede evrimi adım adım takip edebiliyoruz. Ortaya çıkan sonuç şu: İnsan evrimi düşündüğümüzden çok daha aktifti. Örneğin Avrupa'da yapılan çalışmalar son 10 bin yıl içinde pek çok doğal seçilim dalgası yaşandığını gösteriyor. Özellikle tarıma geçiş, şehirlerin kurulması ve hayvanlarla yakın temas yeni hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu da insanları yeni bir evrimsel baskıyla karşı karşıya bıraktı. Hastalıklar. İnsanlar ve mikroorganizmalar arasında sürekli bir silahlanma yarışı var. Patojenler bize saldırıyor, biz uyum sağlıyoruz. Sonra onlar tekrar değişiyor. Tarihte bunun en çarpıcı, en önemli örneklerinden biri Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu ve 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun %30 ila 50'sini yok eden kara veba salgını. Bu tür felaketler hayatta kalanların genlerini gelecek nesillere taşımasına sebep olarak evrimi hızlandırır. Ama burada önemli bir detay var. Evrimsel kazanımların bir bedeli olabilir. Örneğin geçmişte enfeksiyonlara karşı avantaj sağlayan bazı genler bugün bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olabiliyor. Bu da Crohn hastalığı gibi otoimmün hastalıkların, rahatsızlıkların artışıyla ilişkilendiriliyor. Yani evrim mükemmel değildir. Sadece belirli bir anda işe yarayan çözümler üretebilir. Özetle evrim durmadı. Sadece şekil değiştirdi. Artık sadece doğa değil, kültürümüz, teknolojimiz ve seçimlerimiz de bizi şekillendiriyor. Ama ne kadar ilerlersek de ilerleyelim şu gerçek değişmiyor. Biz hala evrimin bir parçasıyız ve bizim hikayemiz henüz bitmedi. Bugünkü videom için kullandığım kaynakların listesini aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz ve okumanızı tavsiye ederim eğer çok meraklıysanız. Ayrıca Kermit Patterson'ın 2020'de yayınlanan Fosil Adamlar, En Eski İskeletin Peşinde ve İnsanlığın Kökenleri adlı kitabınızı da okumanızı öneririm. Bu videoda bayağı bir faydalandım. Bugünlük bu kadar. Ancak bitirmeden önce önceki videolarıma yazılan yorumlar dikkatimi çeken bir konuya kısaca değinmek istiyorum. Bu videoları hazırlarken amacım herhangi bir inanca karşı çıkmak ya da bir görüşü yaymak değil. Sadece evrim gibi konuları bilimin diliyle ve mümkün olduğunca anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bilim, gözlem, deney ve sürekli sorgulama üzerine kurulu bir süreç. Bu yüzden burada paylaştığım bilgiler de kesin ve değişmez doğrular değil. Her zaman yeni verilerle güncellenebilir. İnanç ise doğası gereği farklı bir alana ait. Bu yüzden dini konular hakkında hüküm vermek ya da tartışma açmak gibi bir niyetim yok. İsteyen kendi inancını koruyarak bilimi takip edebilir. İsteyen de farklı açılardan değerlendirebilir. Önemli olan toplum olarak birbirimizi anlamaya çalışarak karşılıklı saygıyı koruyabilmek. Aynı şekilde konuyu dini açıdan reddeden veya eleştiren ziyaretçilerimizi de anlayışla karşılayarak onlara karşı kırıcı mesajlar yazılmamasını rica ederim. Neyse,
Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Ayrıca abone olup videoyu öne çıkarmanız bu tür içeriklerin devamı için gerçekten büyük fark yaratıyor. Videolarım arasında bir konu bütünlüğü kurmaya çalıştığım için zaman bulursanız eski videolarımı, en azından aynı kategoride olanları izlemenizi tavsiye ederim. İnsanlık tarihine dair bildiğimiz sandığımız her şey her yeni keşifle yeniden yazılıyor. Bir sonraki programda insanın hikayesinin bir başka parçasını keşfetmek üzere. Hoşça kalın.